Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, CNN Türk ekranlarında 32 hafta boyunca yayınlanacak Sabancı Vakfı katkılarıyla hazırlanan yeni bir programa, Fark Yaratanlara hoş geldiniz. Bu programda sizle beraber omuz omuza Türkiye'nin dört bir tarafında iyiliğin peşine düşeceğiz. Karşınıza iyi haberleri, iyi insanları getireceğiz. Türkiye'de fark yaratanları, yaptıkları işlerle fark yaratan isimleri sizlerle tanıştıracağız. Birkaç farklı kriterimiz var. Yola çıkarken özellikle eğitim, sağlık, ekonomi ve sosyal hizmetlerde farklı alanlarda Türkiye'nin dört bir tarafında çalışmalar yapmış isimleri, isimsiz kahramanları bulmaya çalışıyoruz. Fark Yaratanlar programının bu haliyle de çok fark yaratacağına inanıyoruz. İlerleyen dakikalarda bu programa nasıl katılabileceğinizi ya da kimleri önerebileceğinizi ayrıntılarıyla anlatmaya çalışacağım. Ama öncesinde size ilk fark yaratanımızı tanıtmak istiyorum. Onu bulmamız kolay olmadı. Önce sizden gelen öneriler vardı. Ardından bu önerileri Sabancı Vakfı'nın oluşturduğu bir danışma kurulu ince eledi, sık dokudu ve ilk olarak Zeynep Şimşek'i, bir doçent doktoru, Harran Ovası'nda görüntülememizin iyi olacağına karar verdi. Zeynep Şimşek eğitimini Harvard'da yapmış, akademik hayatını büyük şehirlerde tamamlamış bir isim. Ama o ülkesine, vatanına, bu toprağa duyduğu borcu burada tam olarak ödeyemeyeceğini düşünmüş olmalı ki pılısını, pırtısını, eşini, dostunu toplamış, Şanlıurfa'ya, Harran Ovası'na gelmiş. Ve Şanlıurfa'da, Harran Ovası'nda geçici işçilerin yaşam standartlarını kendine dert etmiş. Dert etmekle de kalmamış. Çalıştığı üniversiteye bir projeyle bunları nasıl iyileştirebileceğini bir şekilde anlatmış ve bu projeyi de hayata geçirmiş. Zeynep Şimşek'in ne yaptığını anlamamız için İstanbul'dan bakmamız yeterli değil. Bizzat Şanlıurfa'ya, Harran Ovası'na gitmemiz gerekiyor. Orada da geçici işçilerin nasıl bir yaşam standardı olduğunu sizlere gösterip ardından bir akademisyenin, Zeynep Şimşek'in bu insanların hayatında nasıl fark yarattığını anlatmamız gerekiyor. İşte 32 bölümlük programımızın ilk fark yaratanı. Gökyüzünün sonsuz maviliği, yeryüzünün sonsuz sarısıyla buluşuyor. Güneş toprağı yakabildiği kadar güçlü. Toprak yanabildiği kadar bereketli oluyor. Yollar bizi Şanlıurfa'ya yaklaştırdıkça anlıyoruz ki bu şehrin kaderini toprak belirliyor. Şanlıurfa'dan Türkiye'ye hep bir balık göl resmi yansısa da Urfalıların yüzüne Harran topraklarının çatlamış derinliği yansıyor. 472 bin nüfuslu Urfa'da nüfusun %20'si ekmeğini çıkarmak için Harran'ın bereketli topraklarında geçici tarım işçisi olarak çalışıyor. Şubat aylarında ailecek başlayan göç Kasım-Aralık aylarına kadar sürüyor ve bu süre içerisinde ekmek parasının çıkartılabildiği tüm tarlalar mevsimlik tarım işçilerinin hem barınağı hem de sıcak yuvası oluyor. Her ne kadar kelimeler havada uçuşsa da, görüntüler başka çağdan çalınmış gibi gözükse de, mevsimlik tarım işçilerinin zaman ötesi yaşam koşullarını anlamak için
tarlaya girmek, onlar gibi toprağa basmak, dokunmak gerekiyor. Burası Harran'ın sonsuz gibi gözüken ovasında bir pamuk tarlası. Bu çadırlarsa 4 ailenin aylar boyu sürecek işçiliğinde evleri, oturma odaları, misafir odaları, banyoları, tuvaletleri. Tarlalarda yetişen pamukları toplamak için yollara düşen aileler hemen hemen hepsi aynı yolu izliyorlar. Brandadan yapılmış çadırlarda kendilerine bir dünya kuruyor ve pamuğun beyazı için toprağa eğiliyorlar. Fakat pamuğun beyazı kederlerinin karasını örtmeye yetmiyor. Temiz içme suyunun çoğu kez bulunmadığı, sağlıklı banyo yapılamayan, tuvalet olanağının hijyen koşullarda olmadığı bu çadırlarda insani şartlar en dipte yaşanıyor. Kolay gelsin. Ne pişiriyorsunuz? Ekmek. Kaç gün yenir bu ekmekler? 20 gün sürüyor çok. Bir ay işte, bir ay da fazla işte ekmek yapıyoruz, pamuk toplayacağız ya. Peki siz hep tarlada mı yaşıyorsunuz böyle? He, işte Adana'ya gidiyoruz, sonra pamuğa geliyoruz. İşte böyle yaşamı. Peki mutfak, her şey burada tarlada mı? Yok, mutfak nerede mutfak? Hepimiz bir odada, bir çadır. Çadırda. He, Yemek peki ne var? yemek işte ne? Patates, burkol, işte ne? Pilav, ne? Bu ekmekler mi var başka? He, bu ekmek yiyeceğiz, ne yiyeceğiz? İşte kocam 2 arvad almış, bu benim kımam işte. He. İşte yaşıyoruz beraber. İkiniz beraber. He. Kaç yaşındasın sen teyze? Vallahi bilmiyorum. Sabah 5'ten akşam 7'ye kadar çalışıyoruz yani. Yorulmuyor musunuz o kadar saat? Yoruluyoruz, yemeğimiz çıksın misal. Günde ne kadar topluyoruz? Günde 100 kilo adam topluyor. 70 kilo. 70 kilo ne tutar? 17-15 milyon tutuyor yani. Ondan dolayı fazla Ne çalışıyoruz. kadar Fazla. günlük yemeği ne kadar çıkıyor? Günlük yemeğim ancak 20. Ben topladığım için biraz fazla topluyorum. Günde ancak 20 milyon, 18 milyon topluyoruz. Peki ne tür hastalıklar oluyor? Olur yani bir baş ağrısı olur, tansiyon olur, mesela şeker hastalığı olur. Bunlar fazla oluyor. Onlar bu sağlıksız koşulları kabul etmiş gözükseler de Urfa'da bu durumu kabul etmeyen, onların hayatına katkıda bulunmak isteyen, kadınların bugünlerini, çocukların geleceklerini değiştirmek isteyen birileri hala neyse ki var. Doçent Doktor Zeynep Şimşek yıllarca Sağlık Bakanlığı'nda çalıştıktan, Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde doktorasını yaptıktan sonra ideallerini hayata geçirmek için bir gün tüm yaşamını değiştirmeye karar verdi. 2001 yılında Harran Üniversitesi'nden gelen teklifi kabul etti ve eşiyle birlikte Ankara'daki hayatını geride bırakıp Urfa'ya yerleşti. Harran Üniversitesi'ndeki ilk görevi halk sağlığı ana bilim dalını kurmak oldu. Zeynep Şimşek hem Urfa'da akademik çalışmalarını yürütüyor hem de çevresindeki sorunları gözlemlemeye, halkın karşılaştığı sorunlara çözümler üretmeye çalışıyordu ilk günlerde. Çalışmalarımızda şunu gördük. Urfa'daki az gelişmiş mahallelerdeki bu insanlar yılın 7-8 ayı 24 farklı ilde göçebe olarak tarım işlerinde çalışmaya gidiyorlar. Evlerinden Şubat'ın 15'inde çıkıyorlar. Ortalama Şubat'ın 15'inde %8 gibi. Mart'ın başlarında bu %20'ye varıyor toplam tarım işçilerinin. Nisan'da neredeyse %90'ı Türkiye'nin 24 farklı iline dağılıyor. Dönüşleri ne zaman? Kasım'ın 15'i. Kasım'ın 15'inde ikametgahları olan evlerine geliyorlar ve 7-8 ay ortalama her aile 3 ilde çalışıyor. Dolayısıyla 7-8 ay tarlalarda yaşıyorlar. Tarlalarda yaşadıkları yerler çadır, bezden yapılmış veyahut da biriketten yapılmış evler. Tuvaletleri yok, çoğunun tuvaleti yok.
İçme suları ya yakın bir köy varsa o köyden temin ediyorlar veyahut da dere olabilir veyahut da bir kuyu açmış olabiliyorlar. Tarım ilacı kullanıyorlar doğal olarak ve tarım ilacını onlar yapıyor. Dolayısıyla hem çocuklar hem aileleri tarım ilacına maruziyetlerinin çok yüksek olduğunu gördük. Böcek, akrep, yılan sokmalarının çok fazla olduğunu gördük. Bunun üzerine Sabancı Vakfı Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında bir proje açtığını gördük ve dedik ki en iyisi biz bir proje verelim. Bu projede birazcık bu insanları tanıyalım ve bu insanlara gezici sağlık hizmeti verelim. Zeynep Şimşek tarlalarda gözlemlediği bu durumu daha bilimsel verilere dönüştürmek için ekibiyle birlikte kapsamlı bir saha araştırması yapmaya karar verdi. Yaklaşık 150 bin kişinin tarım işçisi olarak yaşadığı mahallelerde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre tarım işçisi kadınların ortalama 6 kez gebelik yaşadığı, %44'ünün en az bir kez düşük yaptığı, %30'unun en az bir kez ölü doğum yaptığı ve %49'unun tarlada ya da evde doğum yaptığı tespit edildi. Kadınlarda durum böyleyken araştırmaya katılan çocukların durumunda daha da çarpıcı sonuçlar çıktı. Tarım işçilerinin çocuklarının %50'sinin eksik ya da hiç aşı olmadığı tespit edildi. %39'undaysa beslenme bozukluğu gözlemlendi. Bu bilimsel veriler ışığında doçent doktor Zeynep Şimşek, yardımcı doçent doktor İbrahim Koruk ile birlikte mevsimlik tarım işçilerinin sağlık durumlarının geliştirilmesi için çalışmaya başladılar. Ve Zeynep Şimşek'in başlattığı Harran Üniversitesi'nden Urfa Valiliğine kadar uzanan kapsamlı projenin ilk adımı da böylece atılmış oldu. Şimşek, mevsimlik tarım işçilerinin çalıştıkları tarlalarda sağlık taraması yapılabilmesi için gezici sağlık aracı alınması ve bu sağlık aracıyla tarım işçilerine tarlalarda sağlık taraması yapılmasını önerdi. Ve bu projesi için Urfa'da tüm bürokrasiyi harekete geçirdi. Şanlıurfa Valiliği Sağlık Müdürlüğü'nü devreye koyduk. Gezici bir sağlık aracına ihtiyacımız vardı. Ben sorunu ildeki bütün kurullara taşıdım. Savunuculuk yaptım. İl Genel Meclisi'nde ben yarım saatlik bir konuşma talep ettim. Neden Urfa'da ana çocuk sağlığı düzeyi kötü, neden eğitim düzeyi düşük, bütün bunları ortaya koyan ve odağında göçebe tarım işçiliğinin olması, dolayısıyla tarlalara hizmet gidecek bir sistemi kurmamız gerektiği ve inanılmaz derecede oy birliğiyle 4 tane sağlık aracının alınması kararı çıktı ve araçların dizaynını yaptık. Bugün gördüğünüz 4 tane sağlık aracını aldık. Dolayısıyla finansmanı İl Özel İdaresi bunun karşılamış oldu. 4 tane sağlık aracının. Sağlık Müdürlüğü sağlık ekiplerini tahsis etti ve bugün Şanlıurfa'da 4 tane gezici sağlık aracı tam donanımlı olarak tarlalar da dahil olmak üzere mezralarda ve köylerde gezici sağlık hizmeti sunmakta. Tanesi 250 bin liraya alınan araçlar bugün İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veriyor. Her sabah yola çıkıyor, sağlık ocağından bir doktor, bir hemşire, bir ebe alıyor ve o sağlık ocağının sorumlu olduğu bölgeye doğru yola koyuluyor. Tarlalar ne kadar uzak olsa da gezici sağlık araçları mesafe ya da sınır tanımıyor. Mevsimlik tarım işçilerinin çalıştığı tarlalara gelindiğinde ise tarlanın ortasında bir sağlık bayramı havası yaşanıyor. Gezici sağlık aracındaki doktorların öncelikli ilk hedefi kadınlar ve çocuklar. O güne kadar belki de hiç doktor görmemiş kadınlar ilk tedavilerini olurken hayatlarında hiç aşı olmamış çocuklar da ilk kez kol ağrısıyla tanışıyorlar. Bu klor suya atıldıktan sonra bu tablet 20 dakika, 20-30 dakika arasında eriyip suyu temizlemeye başlayacak. Yani atıyorum sen en geç 1 saat sonra bu suyu aynen belediyenin temizlediği arıtma suyundaki gibi temiz olarak içebilirsin. Mesela 3 tane bu bidona atacağız. Tabii burada sık sık cilt hastalıklarına yakalanmak büyük bir neden. Cilt hastalıkları. Güneş ve vahşi açık doğada olmak tabii ki yine sağlık sorunlarını tetikleyen şeylerden bir tanesi. Güneş çarpmaları çok fazla. Yine böcek, sinek, bazı yerlerde yılan sokmaları veya böcek ısırmaları yine çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi.
Öte taraftan olumsuz yaşam koşullarından kaynaklı zaman zaman belki bu alan için geçerli değil ama çoğu yerde sağlıklı suya ulaşmak ciddi sorun. Dolayısıyla bunun tetiklediği ishalli hastalıklar var. Yine bulunduğumuz alan tarım alanlarının içinde olduğu için elektriğe ulaşmak veya ne bileyim soğutucu kullanmak ciddi sorun. Dolayısıyla bu dolaylı yoldan beslenmeyi de etkiliyor. Özellikle çocukların büyümesinde ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Biraz karnım ağrıyor. Karnın ağrıyor. Neresi ağrıyor karnın? Ha şurada, ha burada. Şurası. He. Şöyle bir uzan bakalım bir şöyle. Doktor Bey takip ettiğiniz bir hasta. Evet. Hamile galiba değil mi? Evet, 7 aylık gebe fakat işte tarlada çalışıyor bu zor şartlarda. Normalde gebelerin bu kadar ağır iş yapması yanlış yani. O yüzden biz de tarlada işte hastalara sağlık bakımından gelip burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Onları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Rahatsızlığı nasıl? Rahatsızlığım zaten şimdiden gülüyor ama çalıştığın zaman rahatsızlığı oluyor. Hamilesiniz bir yandan değil mi? Evet. Zor değil mi bu şartlarda çalışmak? İş? Kaç yaşındasınız? Bilmem valla. 7 aydır hamilesiniz. İlk defa mı tedavi oldunuz? He, ilk defa. Doçent Doktor Zeynep Şimşek'in bir küçük fikriyle doğan, Urfa'da birçok kişinin emeğiyle büyüyen ve özverili bir çalışmayla hayata geçen bu proje yaklaşık 6 ay aşkındır devam ediyor. Uzaktan baktığınızda böyle şeyler sadece Avrupa'da olur diye düşünsek de sorumluluk sahibi kişilerin akıllarını ve kalplerini ortaya koymalarıyla böyle güzel şeyler Türkiye'de hatta Urfa'da hayata geçiriliyor. Bugüne kadar yaklaşık 6 aydır çalışıyor bu sistem. 225 bin vatandaşa ulaşmışız. Ancak bunun yaklaşık 15 bin civarında da poliklinik hizmeti vermişiz. Vatandaşa ulaşıyorsunuz, görüşüyorsunuz, temas ediyorsunuz. Aslında bunun kendisi bile bir poliklinik hizmetidir. Yani 225 bin vatandaşa ulaşabilmek, onlarla sağlık sohbeti yapabilmek bile aslında bir poliklinik hizmetidir. Ama biz bunlar içerisinde 15 bin vatandaşımıza, bu kör noktada kalan, ulaşılamayan alanlarda kalan 15 bin vatandaşımıza sağlık ocağı hizmetlerini götürmüş olduk. Birinci basamak sağlık hizmetlerini bu vesileyle götürmüş olduk. Bunlar içerisinden hemen orada temel kan tahlilleri vesaire filan yapabildiğimiz bir laboratuvar kısmımız var. Tüm cihazlar o araçta yüklü. Eğer daha ciddi bir hemen müdahalesi gereken bir husus olursa devreye 112'yi sokuyoruz. Hizmetine sağlık ocağı, gezici sağlık ocağı devam ediyor. O köyde kalıyor ya da işte başka bir araziye geçiyor. Orada hizmetini yürütüyor. Ama acil olan hastayı da derhal merkeze götürüp ikinci basamak hizmet merkezlerine götürüp orada tedavileri ve işte sağlık hizmetleri yürütülüyor. Mevsimlik tarım işçilerinin sağlık taramalarının yapılması sonucunda değişim ilk olarak çocukların yüzlerine, gülümsemelerine yansımış. Yaşadıkları zor koşulların farkında olmadan pamuk kadar boylarıyla tarlalarda kendilerine bir gelecek arayan çocuklar ilaçla, aşıyla tanışınca devletin nezdinde diğer çocuklardan farklı olmadıklarını da anlamışlar. Onların gülümseyen yüzlerindeki enerji bu projeyle ilgili yapılan araştırmaya da olumlu yansıyor. Sağlık taraması yapılan tarım alanlarında yapılan çalışmaların sonuçlarına göre ailelerin %96'sı içme sularını klorlamayı öğrendi ve kendilerine dağıtan klorlarla temiz su kullanmaya başladı. %93'ü arazi tipi çukurlu tuvalet yaptı kendisine. Çocukların %56'sı ilk kez aşı oldu ve aşı programına alındı. Bebeklerin %56'sına tarama testi yapıldı. Çok çalıştık, çok yorulduk, sistemi değiştirdik bir anlamda. Eğer herkes elinden geleni yaparsa çevresinde çok şeyi değiştirebilir. Doçent Doktor Zeynep Şimşek bir hayalle ve hayalini kurduğu bir projeyle yola çıktı.
daha iyi yarınların peşinde koştu. Hiç tanımadığı insanların hayatına katkıda bulundu. Günlerini bu uğurda harcadı. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentisi yoktu. Sadece tarlada bir çocuğun daha sağlıklı gülebilmesi için mücadeleden hiç vazgeçmedi ve insanların hayatında fark yarattı. İşte Zeynep Şimşek'in pek çok insana ilham verecek fark yaratan öyküsü. Zeynep Şimşek tek değil, yalnız değil. Onun gibi onlarca, yüzlerce insanımız var. İşte fark yaratanlar Zeynep Şimşeklerin peşine düşecek ve bu sezon Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla sizin karşınıza CNN Türk ekranlarında her pazar bu saatte gelecek. İsterseniz çok kısa bir ara verelim. Ardından eğer siz de bir fark yaratansanız ya da etrafınızda fark yaratanlar olduğunu düşünüyorsanız neler yapmanız gerekiyor? Bu programa katılmak için nereye başvurmanız gerekiyor? Bunun adresini vererek bitirelim.